Herbert'ın çığlığıyla birlikte. Pencroft silahını yere bıraktı ve ona doğru koştu. "Onu öldürdüler," diye bağırdı. "Oğlum, onu öldürdüler." J.Y. Russ Harding ve Gideon Spilett de Herbert'e koştular. Muhabir, zavallı çocuğun kalbinin hala atıp atmadığını anlamak için eğildi ve dinledi. "Yaşıyor," dedi sessizce. "Ama taşınmalı. Granite House'a mı? Bu imkansız," diye yanıtladı mühendis. "O zaman ahıra girelim," dedi Pencroft. "Birazdan," dedi Harding. Ve palisadin sol köşesine doğru koştu. Orada bir mahkum ona nişan almıştı. Ama şapkasından geçen top Harding'i durduramadı. Birkaç saniye içinde o mahkum yere düştü. İkinci namlusunu ateşlemeye bile fırsat bulamadan. Harding'in hançeri işini görmüştü. Bu sırada Gideon Spilett ve denizci palisadeye tırmandılar. Ahırın içine atladılar, destekleri yere indirdiler, iç kapıyı açtılar ve boş eve koştular. Kısa süre sonra, zavallı Herbert, Ayrton'un yatağına yatırılmıştı. Dakikalar geçmeden Harding da yanlarındaydı. Herbert'ın baygın halini görünce denizcinin acısı tarif edilemezdi. Hıçkırarak ağlıyordu. Başını duvara vurmaya çalışıyordu. Ne mühendis ne de muhabir onu sakinleştirebiliyordu. Onlar da duygularından boğulmuştu. Konuşamıyorlardı. Ama biliyorlardı. Gözlerinin önünde can çekişen bu çocuğu ölümden kurtarmak onlara bağlıydı. Gideon Spilett, hayatı boyunca pek çok zorlu olaydan geçmişti ve bu süreçte tıp hakkında az da olsa bilgi edinmişti. Biraz her şeyi, birkaç kez kılıç ya da kurşunla yaralanmış adamlara bakmak zorunda kalmıştı. J.Y. Russ Harding'in yardımıyla Herbert'e ihtiyaç duyduğu ilk müdahaleyi yapmaya başladı. Muhabir hemen durumu değerlendirdi. Herbert, ya kanamadan ya da şoktan dolayı sersemlemiş halde yatıyordu. Bir kemiğe yeterince sert çarpan bir top, şiddetli bir beyin sarsıntısına yol açabilirdi. Herbert ölüm gibi solgundu. Nabzı o kadar zayıftı ki Spilett ancak uzun aralıklarla hissedebiliyordu. Sanki her an duracakmış gibi. Bu belirtiler çok ciddiydi. Herbert'ın göğsü açıldı. Kan, mendillerle silindi, soğuk suyla yıkandı. Yara ortaya çıktı. 3. ve 4. kaburgalar arasında, oval biçimli bir ezik. Kurşun buradan girmişti. J.Y. Russ Harding ve Gideon Spilett zavallı çocuğu dikkatle çevirdiler. Bunu yaparken Herbert öyle zayıf bir inleme çıkardı ki, neredeyse son nefesini verdiğini sandılar. Herbert'ın sırtı da kanlıydı. İkinci bir yara. Ama top çıkmıştı. "Tanrı'ya şükürler olsun," dedi muhabir. "Top vücutta değil, çıkarmak zorunda kalmayacağız." "Ama kalp," diye sordu Harding. "Kalbe dokunulmadı. Olsaydı, Herbert çoktan ölmüş olurdu." "Öldü," diye bağırdı Pencroft, inleyerek. Denizci sadece muhabirin son sözlerini duymuştu. "Hayır, Pencroft," diye yanıtladı J.Y. Russ Harding. "Hayır, o ölmedi. Nabzı hala atıyor. Hatta inledi bile. Ama oğlun için, sakin ol. Tüm soğukkanlılığımıza ihtiyacımız var. Bizi kaybettirme, dostum." Pencroft sustu. Ama büyük gözyaşları yanakları boyunca süzülmeye başladı. Bu arada Gideon Spilett düşüncelerini toparlıyordu. Muayenesinden sonra artık şüphesi kalmamıştı. 7. ve 8. kaburgalar arasından giren top, 3. ve 4. kaburgalar arasından çıkmıştı. Ama yolculuğu sırasında hangi organlara dokunmuştu? Deneyimli bir cerrah bile bunu hemen söyleyemezdi. Muhabir ise cerrah değildi. Ama bir şeyi biliyordu. Yaralı bölgelerde iltihaplanma başlayabilirdi. Bunu önlemezlerse, belki ölümcül olabilirdi. Ne yapmalıydılar? Hangi yöntem izlenmeliydi? Her şeyden önce, iki yaranın bir an önce sarılması gerekiyordu. Spilett, yaraları ılık suyla yıkamanın yanlış olduğunu düşündü. Kanama çok fazlaydı ve Herbert zaten son derece zayıflamıştı. Soğuk su, en doğru seçimdi. Herbert sol tarafına yatırıldı ve bu pozisyonda tutuldu. "Yerinden kıpırdatılmamalı," dedi Gideon Spilett. "Bu pozisyonda hem sırtındaki hem de göğsündeki yaralar kolayca sarılabilir. Ve mutlak dinlenme şart." "Ne? Onu Granite House'a taşıyamaz mıyız?" diye sordu Pencroft. "Hayır, Pencroft," diye yanıtladı muhabir. "Kötü adamların hesabını soracağım," diye bağırdı denizci, yumruğunu sallayarak. "Pencroft," dedi J.Y. Russ Harding. Gideon Spilett muayenesine devam ediyordu. Herbert hala o kadar solgundu ki, muhabir için endişe giderek büyüyordu. "J.Y. Russ," dedi alçak sesle, "ben cerrah değilim. Büyük bir şaşkınlık içindeyim. Tavsiyelerinle, deneyiminle bana yardımcı olmalısın." "Cesaret, dostum," diye yanıtladı mühendis, muhabirin elini sıkarak. "Soğukkanlılıkla düşün.
Sadece şunu aklında tut. Herbert kurtarılmalı. Bu sözler Gideon Spil'e de gereken gücü geri verdi. Büyük sorumluluğunu hissedince bir an için umutsuzluğa kapılmıştı. Ama şimdi yeniden toparlandı. Yatağın yanına oturdu. J.Y. Rus Harding yakınında duruyordu. Pencroft gömleğini yırtmış, mekanik bir şekilde kompres hazırlıyordu. Spilett, J.Y. Rus Harding'e şunu anlattı. Her şeyden önce kanamayı durdurmak gerekiyordu. Ama iki yarayı hemen kapatmak, doğru değildi. Göğüste birikim oluşmaması için yaralar açık tutulmalıydı. Harding tamamen katıldı. İki yaranın da hemen kapatılmaya çalışılmadan sarılmasına karar verildi. Peki, iltihaba karşı ne yapacaklardı? Ellerinde etkili bir şey var mıydı? Evet, vardı. Doğa onu cömertçe sunmuştu. Soğuk su, kullanılabilecek en güçlü sakinleştirici, yaraların iltihaplanmasına karşı en etkili tedavi. Tüm doktorlar tarafından benimsenen bir yöntem. Soğuk suyun bir avantajı daha vardı. Yarayı mutlak dinlenme halinde bırakıyor, erken sarılmanın tehlikelerinden koruyordu. Deneyim göstermişti ki havayla temas, ilk günlerde son derece tehlikeliydi. Gideon Spilett ve J.Y. Rus Harding, basit ama doğru bir mantıkla hareket ettiler. En iyi cerrah gibi davrandılar. Herbert'ın iki yarasına keten bezi sardılar ve bu bezleri sürekli soğuk suyla ıslak tuttular. Denizci kulübede ateş yakmıştı. Akçaağaç şekeri, şifalı bitkiler, gençlerin Lake Grant kıyısında topladığı türden. Bunlardan ferahlatıcı içecekler hazırladılar ve Herbert'e içirdiler, o farkında bile olmadan. Ateşi çok yüksekti. Gece gündüz, bilinçsiz geçti. Herbert'ın hayatı bir ipliğe bağlıydı. Ve o ip, her an kopabilirdi. Ertesi gün, 12 Kasım'da, umutlar hafifçe yeşerdi. Herbert uzun sersemleme halinden çıkmıştı. Gözlerini açtığında muhabiri, J.Y. Rus Harding'i ve Pencroft'u tanıdı. 2-3 kelime söyledi. Ne olduğunu bilmiyordu. Anlattılar ona. Spilett, tamamen hareketsiz kalmasını yalvardı. Hayatının tehlikede olmadığını, yaralarının birkaç gün içinde iyileşeceğini söyledi. Herbert neredeyse hiç zarar görmemişti. Soğuk suyun sürekli uygulanması iltihabı önlemişti. Ateş düzenliydi ve artmıyordu. Artık, bu korkunç yaranın daha büyük bir felakete yol açmayacağı umut edilebilirdi. Pencroft kalbinin yavaş yavaş sakinleştiğini hissetti. Yatağın yanında, bir anne gibi, bir hemşire gibi bekliyordu. Herbert tekrar uyukladı. Ama bu sefer uykusu daha doğal görünüyordu. "Bana tekrar söyle, Bay Spilett," dedi Pencroft. "Tekrar söyle, Herbert'i kurtaracağını." "Evet," diye yanıtladı muhabir. "Onu kurtaracağız. Yara ciddi, belki top akciğerlerden geçti. Ama bu organ ölümcül değil. Tanrı seni korusun," diye yanıtladı Pencroft. İnanılır gibi değil ama, tam 4 gün boyunca kolonistlerin Herbert'i iyileştirmekten başka hiçbir düşüncesi olmadı. Ne mahkumların tehdidini düşündüler, ne gelecekte alınacak önlemleri konuştular. Ama o gün, Pencroft hasta yatağının yanında nöbet tutarken, J.Y. Rus Harding ile muhabir en iyi ne yapılacağını tartıştılar. Önce ahırı incelediler. Ayrton'dan tek bir iz yoktu. Talihsiz adam eski suç ortakları tarafından mı sürüklenmişti? Direnmişti de yenilmiş miydi? Bu son ihtimal, çok daha olasıydı. Gideon Spilett, palisadeye tırmandığı anda, bir mahkumun güney tarafından koştuğunu açıkça görmüştü. Topun yönlendirdiği kayalar onu yutmuştu. Harding'in öldürdüğü ve cesedi palisade dışında bulunan adam ise, kesinlikle Bob Harvey'nin ekibinden biriydi. Ahıra gelince, herhangi bir hasar yoktu. Kapılar kapalıydı, hayvanlar ormana kaçamamıştı. Kulübede ya da palisade içinde bir mücadele ya da yıkım izi de yoktu. Ayrton'un yanındaki mühimmat, onunla birlikte kaybolmuştu. "Mutsuz adam şaşırtılmış," dedi Harding. "Ve kendini savunmak için kesinlikle alt edilmiş olmalı." "Evet, bu korkulmalı," dedi muhabir. "O zaman mahkumlar ahırı yurt edinmişler. Kolonistleri görünce kaçmışlardır. Artık Ayrton burada değil, ister yaşıyor olsun ister ölmüş. Ormanı taramamız gerekecek," dedi mühendis. "Bu zavallılardan adayı temizlemeliyiz." Pencroft'un ön sezisi yanlış değildi. Onları vahşi hayvan gibi avlamak istiyordu. "Bizi tüm bu talihsizliklerden kurtarırdı." "Evet," diye yanıtladı muhabir. "Ama artık acımasız olmak, hakkımız." "Her neyse," dedi mühendis, "bir süre beklemek zorundayız. Herbert tehlikesiz taşınabilene kadar, koralda kalmak zorundayız." "Ama NEB," diye sordu muhabir. "NEB güvende. Ama yokluğumuzdan endişelenirse, buraya gelmeye kalkarsa?"
Gelmemeli, diye hızlıca yanıtladı J.Y. Rus Harding. Yolda öldürülürdü. Ama büyük ihtimalle bize katılmaya çalışacaktır. Ah, telgraf hala işe yarıyor olsaydı, uyarabilirdik. Ama artık imkansız. Pencroft ve Herbert'i burada bırakamayız. O zaman, ben Granite House'a tek başıma gideceğim. Hayır, J.Y. Rus, diye yanıtladı muhabir. Kendini tehlikeye atmamalısın. Kötü adamlar ormanın derinliklerine saklanmış ve eğer gidersen, bir kayıp yerine 2 kayıpla karşılaşabiliriz. Ama ne olacak? 4 günden fazla oldu, haber yok. Kesinlikle gelecektir. Ve daha az temkinli davranacağı için, diye ekledi Spilett, öldürülecek. Gerçekten onu uyarmanın hiçbir yolu yok mu? Mühendis düşünürken gözleri Top'a takıldı. Top, ileri geri geziniyordu sanki, burada değil miyim, der gibi. En iyisi, diye bağırdı J.Y. Rus Harding. Hayvan efendisinin sesiyle hemen atıldı. Evet, Top gidecek, dedi muhabir anlayarak. Bizim gidemeyeceğimiz yere gidebilir. Granite House'a haber taşıyacak ve oradan bize yanıt getirecek. Çabuk, dedi Harding. Çabuk. Spilett not defterinden bir yaprak kopardı ve şu sözleri yazdı. Herbert yaralandı. Koralın içindeyiz. Dikkatli ol. Granite House'tan ayrılma. Mahkumlar mahallede mi? Yanıt, Top. Bu küçük not, Neb'in bilmesi gereken her şeyi içeriyordu. Ve kolonistlerin öğrenmek istediği her şeyi soruyordu. Kağıt katlandı ve Top'un yakasına bağlandı. Top, köpeğim, dedi mühendis, hayvanı okşayarak. N.E.B. Top. N.E.B. Git. Top bir sıçrayışta hazırdı. Ne beklendiğini anlıyordu. Koral'e giden yolu çok iyi tanıyordu. 1 saatten kısa sürede orayı geçebilirdi. Ve J.Y. Rus Harding ile muhabirin tehlikeli yollardan gidemeyeceği yerleri Top, çimenler ya da orman olsun, fark edilmeden geçerdi. Mühendis ahırın kapısına giderek açtı. N.E.B. Top. N.E.B. diye tekrarladı, Granite House yönünü işaret ederek. Top öne fırladı ve neredeyse anında kayboldu. Oraya varacak, dedi muhabir. Evet, ve geri dönecek, sadık hayvan. Saat kaç, diye sordu Gideon Spilett. 10. 1 saat içinde burada olabilir. Dönüşünü izleyelim. Ahırın kapısı kapandı. Mühendis ve muhabir eve döndüler. Herbert hala uyuyordu. Pencroft kompresler ıslak tutuyordu. Spilett o an yapabileceği başka bir şey olmadığını görünce biraz besin hazırlamaya başladı, bir yandan da tepeye bakan tarafı dikkatle izliyordu. Her an bir saldırı gelebilirdi. Yerleşimciler Top'un dönüşünü büyük bir endişeyle bekliyordu. Saat 11'e yakın J.Y. Rus Harding ve muhabir, ellerinde tüfek, kapıda bekliyordu, köpeğin ilk havlamasında açmaya hazır. Top'un Granite House'a güvenle ulaştığından şüphe yoktu. N.E.B. onu hemen geri gönderirdi. İkisi yaklaşık 10 dakika beklediler, sonra bir ses duyuldu. Ardından tekrar havlamalar. Mühendis kapıyı açtı ve 100 metre ötede duman gördü. O yöne doğru ateş etti. Neredeyse hemen Top ahıra atladı ve kapı hızla kapandı. Top, diye bağırdı mühendis, köpeğin büyük dürüst kafasını ellerinin arasına alarak. Boynunda bir not vardı. J.Y. Rus Harding onu açtı ve Neb'in iri harflerle yazdığı şu sözleri okudu. Granite House çevresinde korsan yok. Kıpırdamıyorum. Zavallı Bay Herbert. Yani mahkumlar hala oradaydı, ahırı gözetliyor ve yerleşimcileri birer birer öldürmeye kararlıydılar. Yapılacak tek şey vardı. Onlara vahşi hayvanlar gibi davranmak. Ama büyük önlemler alınmalıydı. Zavallılar şimdi avantajlıydı. Görebiliyor, görünmüyorlardı. Saldırılarını her an aniden başlatabiliyorlar. Ama kendileri şaşırtılamıyorlardı. Bu yüzden Harding, ahırda kalabilmek için gerekli düzenlemeleri yaptı. Erzak, makul bir süre için yeterliydi. Ayrton'un evi her şey açısından donanımlıydı ve mahkumlar, kolonistlerin gelişini görünce kaçtıklarından, yağmalamaya vakit bulamamışlardı. Gideon Spilett gözlemlerini şöyle aktardı. Adaya inen 6 mahkum güneyi takip etmiş. Serpenç'in kıyılarını geçerek peninsula yönüne değil, uzak batı ormanlarına doğru ilerlemişlerdi. Falls River'ın ağzına ulaştıktan sonra sağa dönerek dağın eteklerine varmış ve geri çekilmek için uygun bir yer ararken, çoktan ıssız olan Koral'ı keşfetmişlerdi. İşte orada yerleştiler. Ayrton'un gelişi onları şaşırtmıştı, ama talihsiz adamı alt etmeyi başardılar. Ve geri kalanı, kolayca tahmin edilebilir. Mahkumlar artık 5 kişiye inmişti, ama iyi silahlıydılar. Ormanda dolaşıyorlardı. Ve o ormana girmek,
Onların saldırılarına açık olmak demekti. Korunmak imkansızdı. "Bekle, başka yapılacak bir şey yok," diye tekrarladı J.Y. Rus Harding. "Herbert iyileştiğinde, adada genel bir tarama yapabiliriz. Bu bizim büyük hedefimiz olacak. Gizemli koruyucumuzu aramak da," diye ekledi Gideon Spilett, mühendisin cümlesini tamamlayarak. "Ve kabul etmeliyiz, sevgili J.Y. Rus, bu sefer koruması tam da en çok ihtiyaç duyduğumuz anda yetersiz kaldı." "Kim bilir," diye yanıtladı mühendis. "Ne demek istiyorsun? Henüz sorunlarımızın sonuna gelmedik, sevgili Spilett. O güçlü müdahale, başka bir fırsat daha yaratabilir. Ama şimdi bu değil önemli olan. Herbert'ın hayatı, her şeyin önünde." Bu, kolonistlerin en ağır düşüncesiydi. Birkaç gün geçti ve Herbert'ın durumu, neyse ki daha kötüleşmemişti. Soğuk su, sürekli doğru sıcaklıkta tutularak yaraların iltihaplanmasını tamamen önlemişti. Muhabire göre bu su hafif kükürtlüydü, volkanın çevresinden kaynaklanıyordu ve iyileşme üzerinde doğrudan olumlu bir etkisi vardı. İrinleşme çok azdı ve bitmek bilmez bir özenle kontrol altında tutuluyordu. Herbert hayata dönüyordu. Ateşi azalıyordu. Ağır bir diyetteydi ve bu yüzden son derece zayıftı. Ama ferahlatıcı içecekler ve mutlak dinlenme ona iyi geliyordu. J.Y. Rus Harding, Gideon Spilett ve Pencroft, Herbert'ın yaralarını sarmakta son derece yetenekli olmuşlardı. Evdeki tüm çamaşırlar feda edilmişti. Yaralar kompres ve tüyle örtülmüş, ne fazla ne az bastırılmıştı. Böylece herhangi bir iltihap reaksiyonu olmadan iyileşme süreci başlıyordu. Muhabir pansumana son derece özen gösteriyordu. Önemini iyi biliyordu ve arkadaşlarına çoğu cerrahın da kabul ettiği şeyi tekrarlıyordu: "İyi yapılmış bir pansuman, iyi yapılmış bir operasyondan daha nadirdir." 10 gün içinde, 22 Kasım'da, Herbert oldukça iyiydi. Biraz yemeye başlamıştı. Yanaklarına renk dönüyordu ve parlak gözleri hemşirelerine gülümsüyordu. Pencroft'un çabalarına rağmen konuşmaya başladı. Pencroft ise onu durdurmak için durmaksızın konuşuyordu ve imkansız hikayeler anlatıyordu. Herbert ona Ayrton'u sormuştu. Yanında görmemesine şaşırmıştı. Ama Pencroft onu üzmek istemediğinden, Ayrton'un Granite House'u savunmak için Neb'e yeniden katıldığını söylemekle yetindi. "HMPF," dedi Pencroft. "Bu korsanlar, hiçbir değerlendirmeye layık değiller. Ve kaptan onları kazanmak istiyordu. Onlara biraz iyilik göndereceğim, ama kurşun biçiminde." "Bir daha görülmediler mi?" diye sordu Herbert. "Hayır, oğlum," diye yanıtladı denizci. "Ama onları bulacağız. Ve sen iyileştiğinde, arkadan vuran bu korkakların yüz yüze gelmeye cesaret edip etmeyeceklerini göreceğiz." "Hala çok zayıfım, zavallı Pencroft." "Peki, güç yavaş yavaş geri dönecek. Göğüsten top geçmesi ne demek ki? Sadece küçük bir şaka. Ben çok gördüm, pek önemsemedim. Her şey yolunda gidiyordu gibi görünüyordu. Ama henüz kesin değildi. Herbert'ın iyileşmesi bir gerçek olarak kabul edilemezdi. Peki ya durumu daha da kötüleşseydi? Kolu ya da bacağı varsa, ya da top hala vücudunda olsaydı, ameliyat gerekir miydi? "Hayır," dedi Spilett, "böyle bir şeyi düşünmek bile istemedim. Ama yine de," dedi Harding, "bir gün, ameliyat etmek gerekseydi, tereddüt eder miydiniz?" "Hayır, J.Y. Rus," dedi Gideon Spilett. "Ama Tanrı'ya şükür ki, bu karmaşıklıktan kurtulduk. Birçok kez olduğu gibi, kolonistler sağduyuya başvurmuşlardı. Genel bilgileriyle başarılı olmuşlardı. Ama belki de bir gün gelirdi, tüm bilimlerinin bile yetmeyeceği bir durum. Yalnız kalmışlardı adada. Şimdi toplumun her katmanındaki insanların birbirine ihtiyaç duyduğunu J.Y. Rus Harding çok iyi biliyordu. Ve bazen kendi kendine soruyordu. Üstesinden gelemeyecekleri bir durum çıkar mıydı karşılarına? O ve arkadaşları, Richmond'dan kaçalı 2,5 yıl olmuştu. Her şey istedikleri gibi gitmişti. Ada onlara bol miktarda kaynak sunmuştu. Doğa ne verdiyse, bilimleri onu kullanmayı bilmişti. Koloninin refahı tamamlanmıştı. Üstelik, açıklanamaz bir güç de onlara yardım etmişti. Ama bunlar, belki de sadece bir süreliğine böyleydi. Kısacası, J.Y. Rus Harding, şansın onlara karşı döndüğüne inanıyordu. Mahkumların gemisi adanın sularında belirmişti. Korsanlar mucizevi bir şekilde yok edilmiş gibi görünse de, felaketten kurtulmuşlardı. Adaya inmişlerdi ve hayatta kalan 5'ine ulaşmak neredeyse imkansızdı. Ayrton şüphesiz onlar tarafından öldürülmüştü. Ateşli silahlarına ilk başvurduklarında, Herbert neredeyse ölümcül biçimde vurulmuştu.
Bunlar talihin ilk darbeleri miydi? Muhabir de bu soruyu sıkça soruyordu. Ve daha da düşündürücüydü şu, o zamana kadar onlara bu kadar iyi hizmet eden gizemli müdahale, şimdi onları hayal kırıklığına uğratır mıydı? O esrarengiz varlık, adayı terk mi etmişti? Yoksa o da yenilmişti? Bu sorulara cevap verilemiyordu. Ama şunu hayal etmemeli. Harding ve arkadaşları bu düşüncelerle yıkılmış değildi. Tam tersine, durumlarına dürüstçe baktılar. Fırsatları analiz ettiler. Her olasılığa hazırlandılar. Geleceğe karşı, sağlam ve dik durdular. Ve eğer zorluk gelirse, onu karşılayacak insanlar olduklarını biliyorlardı. Genç hastanın iyileşmesi düzenli olarak ilerliyordu. Artık tek istenen, durumunun Granite House'a nakle izin vermesiydi. Ahırın evi iyi inşa edilmiş ve donanımlıydı. Ama sağlıklı granit evden daha rahat olamazdı. Üstelik aynı güvenliği de sunmuyordu. Kiracılar dikkatli olsalar da, mahkumlardan gelecek ani bir atışın korkusuyla yaşıyorlardı. Oysa Granite House'un geçilmez uçurumunun ortasında, korkacakları hiçbir şey olmazdı. Her saldırı kesinlikle başarısız olurdu. Bu yüzden Herbert'ın tehlikesiz taşınabileceği anı sabırsızlıkla bekliyorlardı. Ama Jajamar ormanı üzerinden yolculuk çok tehlikeliydi. Neb'den haber gelmemişti. Ama bu onları rahatsız etmiyordu. Cesur Neb, Granite House'un derinliklerine yerleşmişti ve şaşırtılmaya izin vermemişti. Top onu aramaya gönderilmemişti, bu sadık köpeği gereksiz bir tehlikeye atmak anlamsızdı. Beklediler. Ama Granite House'a kavuşmak için yanıp tutuşuyorlardı. Mühendis açısından güçlerin bölünmüş olması acı vericiydi. Bu durum korsanlara büyük avantaj sağlıyordu. Ayrton'un kaybolmasının ardından zaten sayıları azdı. Herbert ise henüz savaşacak durumda değildi. Ve bu, cesur çocuğun en az umursamadığı şeydi. Mahkumlar karşısında nasıl davranılacağı meselesi. 29 Kasım'da J.Y. Russ Harding, Gideon Spilett ve Pencroft arasında kapsamlı biçimde tartışıldı. Herbert uyurken, duyamıyordu. "Arkadaşlarım," dedi muhabir, "NEB ile iletişim kuramıyoruz. Ve bence, ahıra giden yolda silah yemek riskini almak, karşılık veremeden, en iyi çözüm değil. Ama şimdi bu zavallıları açıkça kovalamak, en doğrusu olmaz mı?" "Tam da bunu düşünüyordum," diye yanıtladı Pencroft. "Kurşundan korkan adamlar değilim ve eğer Kaptan Harding onaylarsa, ormana koşmaya hazırım." "Neden sonunda bir adam bir adama eşittir? Ama 5 kişiye karşı mı?" diye sordu mühendis. "Pencroft'a katılacağım," dedi muhabir. "İkimiz birlikte, iyi silahlanmış ve top eşliğinde." "Sevgili Spilett, sevgili Pencroft," diye yanıtladı Harding, "mantıklı düşünelim. Mahkumlar adanın bir yerinde saklansaydı ve biz o noktayı bilseydik, doğrudan saldırabilirdik. Ama ilk atışı onların atacağından neredeyse emin değil miyiz?" Kaptan," diye bağırdı Pencroft, "bir mermi her zaman hedefini bulmaz." "Herbert'e çarpan, hedefini buldu, Pencroft," diye yanıtladı mühendis. "Ayrıca, ikiniz ahırdan ayrılırsanız, ben burada yalnız kalırım. Mahkumlar sizi orman girişinde görecekler ve o sırada ahıra, yaralı bir çocuğun ve bir adamın kaldığı yere saldırmayacaklar mı?" "Haklısınız kaptan," diye yanıtladı Pencroft, göğsü öfkeyle doluydu. "Haklısınız, ahırı geri almak için her şeyi yapacaklar. Ve yalnız başıma onlara karşı duramam. Ah, keşke Granite House'da olsaydık." "Granite House'da olsaydık," diye yanıtladı mühendis, "durum çok farklı olurdu. Herbert'i orada güvende bırakabilirdik ve diğer üçümüz adanın ormanlarını tarayabilirdik. Ama şimdi ahırdayız ve buradan ayrılana kadar, burada birlikte kalmak en iyisi." J.Y. Russ Harding'in mantığı cevapsızdı. Yoldaşları bunu çok iyi anladı. "Keşke Ayrton hala aramızda olsaydı," dedi Gideon Spilett. "Zavallı adam, sosyal hayata dönüşü bu kadar kısa sürecek miydi? Eğer öldüyse," diye ekledi Pencroft tuhaf bir tonla. "O zaman Pencroft, kötü adamların onu kurtardığını mı umuyorsun?" diye sordu Gideon Spilett. "Evet, eğer ilgilenirlerse." "Ne? Ayrton'un eski suç ortaklarını bulup, bize borçlu olduğu her şeyi unuttuğunu mu düşünüyorsun?" "Kim bilir," diye yanıtladı denizci, bu utanç verici varsayımdan çekinmeden. "Pencroft," dedi Harding, denizcinin kolunu tutarak. "Bu kötü bir fikir. Böyle konuşmaya devam edersen, beni çok üzersin. Ayrton'un sadakatine güveniyorum." "Ben de," diye ekledi muhabir hızlıca. Evet kaptan, yanılmışım," diye yanıtladı Pencroft. "Gerçekten kötü bir fikirdi. Hiçbir şey onu haklı çıkaramaz. Ama ne yapayım,
Bu hapis beni bitiriyor. Bu kadar heyecanlı, hiç olmamıştım. Sabırlı ol, Pencroft, diye yanıtladı mühendis. Ne kadar sürer, sevgili Spilett? Herbert'ın Granite House'a taşınabileceğini söyleyebilirsin. Bunu söylemek zor, J.Y. Roos, diye yanıtladı muhabir. Herhangi bir dikkatsizlik, korkunç sonuçlar doğurabilir. Ama iyileşmesi ilerliyor. Güç kazanmaya devam ederse, 8 gün içinde, göreceğiz. 8 gün, bu, Granite House'a dönüşü aralığın ilk günlerine kadar erteleyecekti. Bu süre zarfında baharın 2 ayı çoktan geçmişti. Hava güzeldi, sıcaklık harika olmaya başlıyordu. Ormanlar tamamen yapraklarını açmıştı. Ürünlerin toplanması vakti yaklaşıyordu. Platoya dönüş, geniş tarımsal çalışmaları beraberinde getirecekti. Adanın dört bir yanında planlanan keşif gezisiyle kesintiye uğrayacak olan bir süreç. Dolayısıyla, bu inzivanın kolonistlere ne kadar zarar verdiği iyi anlaşılabilir. Ama zorunluluk karşısında boyun eğmek zorunda kaldılar. Sabırsızlık olmadan, muhabir zaman zaman ahırın çevresinde bir tur atıyordu. Top ona eşlik ediyor, Gideon Spilett ise her acil duruma hazır, silahla bekliyordu. Hiçbir talihsizlikle karşılaşmadı, şüpheli bir iz de bulamadı. Top her tehlikede onu uyarırdı. Ve köpek havlamadığına göre, belki de şu an için korkacak bir şey yoktu. Mahkumlar adanın başka bir yerindeydi. Ama 27 Kasım'daki ikinci turda, Gideon Spilett dağın güneyine çeyrek mil kadar ilerlediğinde, topun bir şeyler kokladığını fark etti. Köpek artık kayıtsız değildi. İleri geri gidip geliyordu, çalılar arasında dolaşıyordu. Sanki şüpheli bir koku yakalamıştı. Gideon Spilett topu takip etti. Ona cesaret veriyordu, sesiyle heyecanlandırıyordu. Dikkatle gözetliyordu, silahı hazır, ağaçların arkasına sığınıyordu. Topun insan kokusu aldığı düşünülemezdi. Çünkü o durumda alçak ve öfkeli havlamalarla duyururdu. Şimdi hırlamıyordu. Tehlike yakın değildi. Neredeyse 5 dakika geçti. Top karıştırıyordu, muhabir onu takip ediyordu. Sonunda köpek kalın bir çalıya koştu ve bir bez parçası çekip çıkardı. Lekelenmiş ve yırtık bir kumaş parçasıydı. Spilett hemen onu alıp korala getirdi. Kolonistler inceledi. Ayrton'un yelecinin bir parçasıydı bu, yalnızca Granite House fabrikasının ürettiği o keçeden. "Görüyorsun Pencroft," dedi Harding. Ayrton direndi. Mahkumlar onu zorla sürükledi. "Hala onun dürüstlüğünden şüphe ediyor musun?" "Hayır kaptan," diye yanıtladı denizci. "Ve çok önce pişman olmuştum zaten. Ama bana öyle geliyor ki, bu olaydan önemli bir şey öğrenilebilir." "Ne?" diye sordu muhabir. Ayrton ahırda öldürülmemiş. Onu sürüklediklerine göre, direnmişti ve yaşıyordu. "Demek ki, belki hala yaşıyor." "Belki, gerçekten," diye yanıtladı mühendis, düşünceli bir sessizlikle. Bu, Ayrton'un yoldaşlarının hala tutunabileceği bir umuttu. Gerçekten de daha önce, ahırda Ayrton'un bir kurşunla vurulduğunu sanmışlardı. Ama mahkumlar onu öldürmemiş olsaydı, adanın başka bir yerine götürmüş olsaydılar, hala onların mahkumu olmaz mıydı? Ve belki, içlerinden biri Ayrton'da eski Avustralyalı arkadaşı Ben Joyce'u tanımıştı. Belki de, onu yeniden kazanma hayali kuruyorlardı. Ve eğer başarsalardı, çok işlerine yarardı. Bu olay Koral'da olumlu yorumlandı. Ayrton'u tekrar bulma ihtimali, artık imkansız görünmüyordu. Üstelik eğer mahkumların elindeyse, Ayrton kesinlikle elinden geleni yapardı kaçmak için. Ve kaçarsa, kolonistlere büyük yardımı olurdu. "Her neyse," dedi Gideon Spilett, "eğer Ayrton kaçmayı başardıysa, doğrudan Granite House'a giderdi. Herbert'e yapılan suikast girişiminden haberi olmazdı. Ve o zaman, bizi Koral'da hapsedilmiş sanmazdı." "Ah, keşke orada olsaydık, Granite House'da," diye bağırdı Pencroft. "Çünkü bu yaramazlar bize bir şey yapamaz. Ama bizim plantasyonlarımızı, kümes bahçemizi yağmalayabilirler." Pencroft artık gerçek bir çiftçi olmuştu. Ürünlerine sonuna kadar bağlıydı. Ama Herbert'ın Granite House'a dönmek için herkesten daha çok istekli olduğu söylenebilirdi. Çünkü kolonistlerin orada ne kadar gerekli olduğunu biliyordu. Ve onları ahırda tutan, kendisiydi. Bu fikir aklını hiç bırakmıyordu. Ahırdan ayrılmak istiyordu. Bir an önce. Granite House'a taşınmaya dayanabileceğine inanıyordu. Kendi odasında, deniz havasını soluyarak çok daha çabuk iyileşeceğine emindi. Birkaç kez Gideon Spilett'e baskı yaptı. Ama Spilett, yarı iyileşmiş yaraların yolda yeniden açılabileceğinden korkarak, başlama emrini vermiyordu. "Ne var ki?"
J. Rus Harding ve arkadaşlarını çocuğun isteğine boyun eğmeye zorlayan bir şey oldu. Ve Tanrı bilir, bu kararın onlara ne kadar acı ve pişmanlık getirebileceğini. 29 Kasım'dı. Akşam 7'ydi. 3 yerleşimci Herbert'ın odasında konuşurken, topun hızlıca havladığını duydular. Harding, Pencroft ve Spilett silahlarını alıp dışarı fırladılar. Tepe, palisadin dibinde zıplıyor, havlıyordu. Ama öfkeyle değil, sevinçle. Biri geliyor. Evet, düşman değil. NEB mi? Ya da Ayrton. Bu sözler neredeyse tamamlanmadan, bir gövde palisadin üzerinden atlayıp ahırın içine düştü. Ve top, hemen en samimi karşılamayı kime yaptı? Jup'a. Usta Jup'un şahsına bizzat. "Jup," diye bağırdı Pencroft. "NEB onu bize gönderdi," dedi muhabir. "O zaman," diye yanıtladı mühendis, "üzerinde bir not olmalı." Pencroft oranga koştu. Neb'in önemli bir mesajı iletmek için bu yöntemden daha eminini bulamazdı. Ne kolonistlerin ne topun geçemediği yerleri aşabilen bu haberciden daha hızlısı yoktu. J. Rus Harding yanılmıyordu. Jup'un boynunda küçük bir çanta asılıydı. Ve o çantada, Neb'in eliyle yazılmış küçük bir not. Harding ve arkadaşlarının dehşeti, şu sözleri okuyunca hayal edilebilir. Cuma, sabah 6. Plato mahkumlar tarafından işgal edildi. NEB. Tek kelime etmeden birbirlerine baktılar. Sonra tekrar içeri girdiler. Ne yapacaklardı? Prospect Heights'ta mahkumlar. Felaket, yıkım, her şeyin yok edilmesi. Herbert, mühendisi, muhabiri ve Pencroft'u dönerken görünce, durumun kötüleştiğini tahmin etti. Jup'u görünce de, Granite House'u bir talihsizliğin tehdit ettiğinden artık şüphe etmedi. "Kaptan Harding," dedi, "gitmeliyiz. Yolculuğa dayanabilirim. Gitmeliyiz." Gideon Spilett Herbert'e yaklaştı. Ona baktı. Sonra, "O zaman gidelim," dedi. Herbert'ın bir şekilde taşınıp taşınmaması gerektiği sorusu hızla kararlaştırıldı. Setle mi, yoksa Ayrton'u ahıra getiren arabayla mı? Sette daha rahat olurdu yaralı çocuk için, ama 2 taşıyıcı gerektirirdi. Bu da savunma için ellerinde daha az silah demekti. Oysa arabayı kullanmak, herkesin kollarını serbest bırakırdı. Herbert'ın yatağını arabaya yerleştirmek mümkün müydü? Mümkündü. Ve o kadar yavaş ilerlerlerdi ki, her türlü sarsıntıdan kaçınabilirlerdi. Olabilirdi. Yapıldı. Araba getirildi. Pencroft ona geri hazırladı. J. Rus Harding ve muhabir Herbert'ın yatağını kaldırıp arabanın altına yerleştirdiler. Hava güzeldi. Güneşin parlak ışınları ağaçlar arasından süzülüyordu. "Silahlar hazır mı?" diye sordu J. Rus Harding. Evet, öyleydiler. Mühendis ve Pencroft her biri çift namlulu silah taşıyordu. Gideon Spilett'in tüfeği de hazırdı. "Rahat mısın, Herbert?" diye sordu mühendis. "Ah, kaptan," diye yanıtladı genç, "huzursuz olma. Ben yolda ölmeyeceğim." Böyle konuşurken, herkesi harekete geçiren enerjisini güçlü bir iradeyle topladığı görülüyordu. Mühendis kalbinin içinde sızladığını hissetti. Hala kalkış sinyali vermeye tereddüt ediyordu. Ama bu Herbert'i umutsuzluğa sürüklerdi. Belki de onu öldürürdü. "İleri," dedi Harding. Ahırın kapısı açıldı. Jup ve Top, ne zaman sessiz olmaları gerektiğini bilenler, önceden koştular. Araba çıktı, kapı kapandı ve Onager, Pencroft'un rehberliğinde yavaş bir tempoda ilerledi. Kesinlikle daha güvenli başka bir yol vardı. Bahçeden doğrudan Granite House'a giden. Ama araba ağaçların altından büyük güçlükle geçerdi. Bu nedenle bilinen yolu takip etmek gerekiyordu ve bu yolun mahkumlar tarafından iyi bilindiği de belliydi. J. Rus Harding ve Gideon Spilett arabanın her iki yanında yürüyordu, her saldırıya karşı hazır. Ama mahkumlar belki de Prospect Heights platosunu çoktan terk etmişti. Neb'in notu mahkumlar görünür görünmez yazılıp gönderilmişti. Not saat 6'da yazılmıştı. Ve aktif Jup Granite House'dan Coral'e neredeyse 3 çeyrek saatte gelirdi. Yani şu an orada olmaları olası değildi. Ve ateş açma fırsatı, büyük ihtimalle ancak Granite House mahallesine yaklaştıklarında çıkabilirdi. Ama kolonistler gözetimi hiç bırakmadı. Top ve Jup elindeki sopayla bazen önde, bazen yanlarda ilerliyordu. Yolda herhangi bir tehlike işareti yoktu. Araba Pencroft'un rehberliğinde yavaşça ilerledi. Ahırdan 7'de yola çıkmışlardı. 1 saat sonra, 5 milin 4'ü sorunsuz geçilmişti. Yol tamamen ıssızdı. Jacamar ormanının tamamında, kolonistlerin adaya ilk ayak bastığı gün gibi, hiçbir şey yoktu. Platoya yaklaşıyorlardı.
Bir mil daha ve Glycerin Deresi'nin üzerindeki köprüyü göreceklerdi. Harding köprüyü yerinde bulmayı umuyordu. Mahkumlar bu sınırı aşmış olsalardı, geri çekilme yolunu açık tutmak için tekrar geri indirirlerdi. Sonunda ağaçlar arasında bir açıklık, deniz ufku göründü. Araba ilerlemeye devam etti. Hiçbir savunucu araçtan ayrılmayı düşünmüyordu. Tam o anda Pencroft ona geri durdurdu. Boğuk bir sesle bağırdı. Ah, kötüler! Değirmenden, kulübelerden, kümes bahçesinin binalarından duman yükseliyordu. Dumanın ortasında bir adam hareket ediyordu. Neb'di. Yoldaşları bir bağırış attı. Neb duydu ve onları karşılamak için koştu. Mahkumlar platodan neredeyse yarım saat önce ayrılmıştı. Ve geride, yıkım bırakmıştı. Peki ya Bay Herbert, diye sordu Neb. Gideon Spilett arabaya döndü. Herbert bilincini kaybetmişti. Mahkumlar, Granite House'u tehdit eden tehlikeler, Plato'daki harabeler. Bunların hiçbirini artık düşünemiyorlardı. Herbert'ın kritik durumu, diğer her şeyin önüne geçmişti. Kaldırma işlemi ona ölümcül bir iç yaralanma mı vermişti? Muhabir bunu onaylayamıyordu. Ama o ve arkadaşları sonuçtan neredeyse umudu kesmişti. Araba nehrin kıvrımına getirildi. Bazı dallar çekip alındı. Baygın Herbert'ın yattığı yatağın altına serildi. 10 dakika sonra J. Russ Harding, Spilett ve Pencroft uçurumun tepesinde duruyordu. Neb arabayı Prospect Heights platosuna götürmek zorunda kalmıştı. Asansör çalıştırıldı ve Herbert kısa sürede Granite House'daki kendi yatağına yatırıldı. Onu hayata döndürmek için hiçbir çaba esirgenilmedi. Kendini odasında bulduğunda bir anlık gülümsedi, ama neredeyse mırıldanmaya bile zorlandı. Zayıflığı o kadar büyüktü. Gideon Spilett yaralarını inceledi. Yeniden açılmış mı diye korkuyordu. Hayır, öyle bir şey yoktu. Peki bu bayılma nereden gelmişti? Herbert neden bu kadar kötüleşmişti? Çocuk ateşli bir uykuya daldı. Muhabir ve Pencroft yatağın yanında kaldı. Bu sırada Harding, Neb ahırda yaşananları anlattı. Neb ise efendisine, Plato'da yaşanan olayları aktardı. Mahkumlar ancak bir önceki gece ormanın kenarında görünmüştü. Glycerin Deresi'ne yaklaşıyorlardı. Neb, kümes bahçesinin yakınında nöbet tutarken, karanlıkta ateş etmişti. Ama birine isabet edip etmediğini bilemiyordu. Her neyse, grubu korkutmamıştı. Neb'in Granite House'a çekilmek için vakti oldu. En azından orada güvendeydi. Ama orada ne yapabilirdi? Yıkımları nasıl önleyecekti? Efendisini nasıl uyaracaktı? Ahırdakiler nasıldı? J. Russ Harding ve arkadaşları 11 Kasım'da ayrılmıştı. Şimdi 29'du. 19 gün geçmişti. Neb, topun getirdiği haberden başka, hiçbir şey bilmiyordu. Ve o haber ne kadar felaket yüklüydü. Ayrton ortadan kaybolmuş, Herbert ağır yaralıydı, mühendis, muhabir ve denizci Coral da adeta hapsedilmişti. Ne yapacaktı? Kişisel olarak korkacak bir şeyi yoktu. Mahkumlar Granite House'a ulaşamazdı. Ama binalar, plantasyonlar, tüm düzenlemeler korsanların insafına kalmıştı. J. Russ Harding'i uyarmalıydı. Neb, Jub'u düşündü. Orangların büyük zekasını biliyordu. Jub daha önce, Coral, kelimesini duyunca anlamıştı. Arabayı Pencroft ile birlikte sık sık oraya sürmüştü. Aktif orang, ormandan fark edilmeden geçerdi. Mahkumlar onu yerli bir hayvan sanırdı. Neb tereddüt etmedi. Notu yazdı. Jub'un boynuna bağladı. Hayvanı kapıya getirip uzun bir ip sardı. Sonra birkaç kez tekrarladı. Jub, Jub, Coral, Coral. Yaratık anladı. İpi yakaladı, sahilde hızla süzüldü ve karanlıkta kayboldu. Mahkumlar fark etmemişti. İyi iş çıkardın, Neb, dedi Harding. Ama belki bizi uyarmamış olsaydın, daha da iyi yapardın. Ve böyle konuşurken, kaldırma işleminin Herbert'i ne kadar sarstığını düşünüyordu. Neb anlatmayı bitirdi. Mahkumlar sahilde hiç görünmemişti. Granite House'da kaç kişi olduğunu bilmediklerinden, çok sayıda kişi tarafından savunulduğunu düşünmüşlerdi. Birige saldırıda çok sayıda mermi ateşlendiğini hatırlıyorlardı ve kendilerini açığa çıkarmak istemiyorlardı. Ama Prospect Heights platosuna serbestçe inebildiler. Ve Granite House'un topuna sahip değillerdi. Yıkım içgüdülerine, yağma ve yakma isteğine yenik düştüler. Yarım saat önce çekilmişlerdi. Kolonistlerin hala Coral'da olduğunu sanıyorlardı. Çekilirken Neb hızla dışarı çıkmıştı. Platoyu tırmanırken ateş edilmişti. Kümes bahçesinin binalarını saran yangınla savaşmıştı. Ama boşunaydı.
Ta ki araba ormanın kenarında görününceye kadar. İşte böyle olmuştu. Mahkumların varlığı, bugüne kadar çok mutlu olan Lincoln Adası'ndaki kolonistler için kalıcı bir tehlike kaynağı oluşturuyordu. Daha büyük felaketler beklenebilirdi. Spilett, Herbert ve Pencroft ile birlikte Granite House'da kaldı. J. Rus Harding ise NEB ile birlikte felaketin boyutunu değerlendirmeye çıktı. Neyse ki, mahkumlar Granite House'un eteğine kadar ilerleyememişti. Bacadaki atölye kurtulmuştu. Ama Prospect Heights'ta hasar ağırdı. Harding ve NEB Mercy Nehri'ne doğru ilerledi. Sol kıyıya çıktılar. Mahkumlardan herhangi bir iz yoktu. Ne nehrin karşı tarafında ne de ormanın derinliklerinde şüpheli bir belirti. Büyük olasılıkla mahkumlar, kolonistlerin Granite House'a döndüğünü fark etmişlerdi. Ya yolda görmüşlerdi, ya da platodaki yıkımın ardından. Ve Jacamar ormanına kaçmışlardı. Dönüşten habersizlerdi. İlk durumda, Koral'a geri dönmüş olabilirlerdi. İkincisinde ise, kamplarına çekilip yeni bir saldırı fırsatı bekliyorlardı. Her iki durumda da onları önlemek mümkündü. Ama Herbert'ın durumu, adalıyı temizleme girişimini zorlaştırmıştı. Tüm güçleri bile mahkumlara karşı zar zor yetiyordu. Ve şu an, kimse Granite House'dan çıkamıyordu. Mühendis ve NEB platoya çıktı. Her yerde yıkım hüküm sürüyordu. Tarlalar ezilmişti. Neredeyse olgunlaşmış buğday başakları yerde yatıyordu. Diğer plantasyonlar daha az zarar görmüştü. Mutfak bahçesi yerle bir olmuştu. Neyse ki Granite House'da bu talihsizlikleri onarabilecek tohumlar vardı. Kümes bahçesi ve ahırın duvarları ile binaları, yangın her şeyi yok etmişti. Birkaç korkmuş hayvan plato üzerinde dolaşıyordu. Kaçabilen kuşlar göle sığınmış, şimdi kıyılara dönmüştü. Her şeyin yeniden inşa edilmesi gerekecekti. J. Rus Harding'in yüzü her zamankinden daha solgundu. İçindeki öfkeyi güçlükle kontrol ediyordu. Ama tek kelime etmedi. Bir kez daha harap tarlalarına, harabelerden yükselen dumana baktı. Sonra Granite House'a döndü. Sonraki günler, kolonistlerin adada yaşadığı en üzücü günlerdi. Herbert'ın zayıflığı gözle görülür şekilde artıyordu. Daha ciddi bir hastalık, derin bir fizyolojik huzursuzluk kendini ilan etmekle tehdit ediyordu. Ve Gideon Spilett, durumunun bu kadar kötüleşmesinden korkuyordu. Herbert neredeyse sürekli bir uyku halindeydi. Deliryum belirtileri başlamıştı. Ferahlatıcı içecekler, kolonistlerin elindeki tek çözümdü. Ateş henüz çok yüksek değildi. Ama yakında düzenli aralıklarla yeniden yükseleceği anlaşılıyordu. Gideon Spilett bunu ilk kez 6 Aralık'ta fark etti. Parmakları, burnu ve kulakları son derece solgundu. Önce hafif titremeler, sonra dehşet ve titreme nöbetleri. Nabzı zayıf ve düzensizdi. Teni kuruydu, susuzluğu yoğundu. Kısa süre sonra sıcak bir uyku geldi. Yüzü kızardı. Nabzı hızlandı. Sonra bol bir terleme ve ateş azalmış gibi göründü. Saldırı neredeyse 5 saat sürmüştü. Gideon Spilett Herbert'i bir an bile bırakmamıştı. Artık kesin bir tanı vardı. Herbert aralıklı ateşe yakalanmıştı. Ve bu ateş, her ne pahasına olursa olsun, daha da kötüleşmeden önce tedavi edilmeliydi. Bunu iyileştirmek için bir febrifuge lazım, dedi Spilett J. Rus Harding'e. Bir febrifuge, diye yanıtladı mühendis. Elimizde ne peru kabuğu var ne de kinin sülfatı. Biliyorum, dedi Gideon Spilett. Ama gölün sınırında söğütler var. Belki söğüt kabuğu, kinin için bir yedek olabilir. Bir an bile kaybetmeden deneyelim, diye yanıtladı J. Rus Harding. Söğüt kabuğu, peru kabuğunun yerine geçebilirdi. At kestanesi kabuğu, oli yaprağı, yılan kökü, hepsi denenebilirdi. Ama özü çıkarma araçları yoktu. Ham halde kullanmak zorundaydılar. J. Rus Harding siyah bir söğüt gövdesinden bazı kabuklar kesti. Granite House'a getirdi. Toz haline getirdi. Aynı akşam Herbert'e içirildi. Gece önemli bir değişiklik olmadan geçti. Herbert biraz deliryozdaydı, ama ateş geceye girmedi. Ertesi günde gelmedi. Pencroft yeniden umut etmeye başladı. Gideon Spilett ise hiçbir şey söylemiyordu. Belki ateş tertiğin türündeydi ve ertesi gün geri dönecekti. Ertesi günü en büyük endişeyle bekledi. Bu arada Herbert'ın tamamen çöktüğü de belirtilmeliydi. Karaciğeri tıkanmıştı, kısa sürede deliryum beynini de etkiledi. Gideon Spilett bu yeni karmaşıklık karşısında şaşkına döndü. Mühendisi kenara çekti. Bu kötü huylu bir ateş, dedi. Kötü huylu ateş, diye bağırdı Harding. Yanılıyorsun, Spilett. Kötü huylu ateş kendiliğinden ortaya çıkmaz.
Mikrop daha önce var olmak zorundadır. Yanılmıyorum, diye yanıtladı muhabir. Herbert bu ateşin mikrobunu adanın bataklıklarında kaptı. Zaten bir saldırı geçirdi. İkincisi olursa ve önleyemezsek üçüncüyü, kaybedilmiş demektir. Ama söğüt kabuğu, yetersiz, diye yanıtladı muhabir. Ve üçüncü saldırı, kininle durdurulmayan kötü huylu ateş her zaman ölümcüldür. Neyse ki Pencroft bu konuşmadan hiçbir şey duymadı. Duymuş olsaydı, delirirdi. 7 Aralık günü ve o geceyi mühendis ile muhabir nasıl geçirdi, hayal etmek bile güçtü. Günün ortasında ikinci saldırı başladı. Kriz korkunçtu. Herbert kendini batıyor gibi hissediyordu. Kollarını J.Y. Rus Harding'e, Sip ile de, Pencroft'a uzattı. Ölecek kadar gençti. Pencroft'u uzaklaştırmak zorunda kaldılar. Nöbet 5 saat sürdü. Herbert'ın üçüncü saldırıya dayanamayacağı artık açıktı. Gece korkunçtu. Herbert deliriumunda şeyler söyledi. Arkadaşlarının kalbini parçalayan şeyler. Mahkumlarla dövüşüyordu. Ayrton'u arıyordu. Gizemli varlığa, o güçlü bilinmeyen koruyucuya yalvarıyordu. Sonra derin bir yorgunluğa kapılıyor, tamamen çöküyordu. Gideon Spilett birkaç kez zavallı çocuğun öldüğünü sandı. Ertesi gün, 8 Aralık, yalnızca birbiri ardına gelen bayılmalar vardı. Herbert'ın ince elleri çarşafları kavruyordu. Daha fazla dövülmüş kabuk dozu verdiler. Ama muhabir sonuç beklemiyordu. Yarın sabaha kadar ona daha etkili bir febrifuç veremezsek, dedi muhabir, Herbert ölmüş olacak. Gece geldi. O son gece. Çok erken ölmek üzere olan, zeki, cesur, iyi kalpli o genç çocuk için son gece. Herkese kendi çocukları gibi sevilen, ama kurtarmak için ellerinden hiçbir şeyin gelmediği o çocuk için. Lincoln adasında kinin yoktu. 8 Aralık gecesi Herbert daha da şiddetli bir deliriumdaydı. Karaciğeri korkunç biçimde tıkanmıştı. Beyni etkilenmişti. Artık kimseyi tanıyamıyordu. Ertesi güne kadar yaşayacak mıydı? Üçüncü saldırıya dayanabilecek miydi? Büyük ihtimalle, hayır. Sabah saat 3'e doğru, Herbert keskin bir çığlık attı. Büyük bir kasılmayla parçalanıyordu. Yanında olan N.E.B. korkuyla koştu. Arkadaşları hemen içeri girdi. Top o anda garip bir şekilde havladı. Herbert'i tutmayı başardılar. Yataktan fırlamaya çalışıyordu. Spilett kolunu hissetti, nabzı yavaşça atıyordu. Saat sabah 5'ti. Yükselen güneşin ışınları Granite House'un pencerelerinden içeri süzülmeye başladı. Güzel bir gün olacaktı. Ve bugün, zavallı Herbert'ın son günü olacaktı. Bir ışın, yatağın yanındaki masaya düştü. Birden Pencroft bir çığlık attı ve masaya işaret etti. Üzerinde küçük dikdörtgen bir kutu vardı. Kapağında şu sözler yazıyordu. Gideon Spilett kutuyu aldı ve açtı. İçinde neredeyse 200 tane vardı. Beyaz bir toz. Birkaç tanesini dudaklarına götürdü. Aşırı acılığı, tüm şüpheleri ortadan kaldırıyordu. Bu kesinlikle değerli kinindi. O önde gelen ateş karşıtı. Bu toz Herbert'e gecikmeden verilmeliydi. Nasıl oraya geldiği daha sonra konuşulabilirdi. Biraz kahve, dedi Spilett. Birkaç dakika içinde N.E.B. sıcak bir bardak getirdi. Gideon Spilett içine yaklaşık 18 tane attı ve Herbert'ın karışımı içmesini sağladılar. Hala zaman vardı. Üçüncü saldırı daha gelmemişti. Ve gizemli etki yeniden işe yaramıştı. Kritik bir anda, umutsuzluğun eşiğinde. Birkaç saat içinde Herbert çok daha sakinleşti. Herkes artık tartışabiliyordu. Yabancının müdahalesi bu kez daha da belirgindi. Ama Granite House'a gece nasıl girmiş olabilirdi? Bu açıklanamıyordu. Ve adanın bu gizemli dahisi, adanın kendisi kadar anlaşılmaz olmaya devam ediyordu. O gün Herbert'e her 3 saatte bir kinin sülfatı verildi. Ertesi gün, Herbert'ın durumunda belirgin bir iyileşme vardı. Henüz tehlikeden çıkmamıştı. Aralıklı ateşler ve tehlikeli nüksler olabilirdi. Ama en özenli bakım sağlanıyordu. Ve artık ilaç da vardı. Herkesin kalbi, umudu yeniden hissediyordu. Bu umut boşa çıkmadı. 10 gün sonra, 20 Aralık'ta, Herbert'ın iyileşme süreci başladı. Hala zayıftı. Sıkı bir diyete tabi tutulmuştu. Ama ateş bir daha gelmedi. Ve zavallı çocuk, emredilen her şeye o kadar itaatla uyuyordu ki. İyileşmeyi o kadar çok istiyordu ki. Pencroft, derin bir uçurumdan çıkarılmış bir adam gibiydi. Sevinç nöbetleri yaşıyordu. Üçüncü saldırı geçip gidince, neredeyse muhabirini kucaklayıp boğacaktı. O günden sonra ona hep Doktor Spilett dedi. Ama gerçek doktor hala ortaya çıkmamıştı. Onu bulacağız, diye tekrarlıyordu denizci.
Kesinlikle, bu adam, kim olursa olsun, enerjik Pencroft'tan güçlü bir kucaklamayı hak ediyordu. Aralık ayı sona erdi. 1867 yılı da kapandı. Lincoln Adası'ndaki kolonistler için son derece ağır geçen bir yıl. 1868 yılına muhteşem bir havanın içinde girdiler. Büyük sıcaklık, deniz esintisiyle serinliyordu. Herbert'ın iyileşmesi ilerliyordu. Pencerelerden birinin yanına yerleştirilmişti. Ozonla dolu taze hava soluyordu. Bu, sağlığını geri kazanmasına yardımcı oluyordu. İştahı geri gelmişti. Neb'in onun için hazırladığı sayısız narin ve lezzetli yemek. İnsanın ateşi olmasını isteyesi geliyor, dedi Pencroft. Tüm bu süre boyunca mahkumlar. Granite House yakınlarında bir kez bile görünmemişti. Ayrton hakkında ise hiçbir haber yoktu. Mühendis ve yoldaşları, onu tekrar bulma umudunu yitiriyordu. Ama belirsizlik uzun sürmeyecekti. Herbert toparlanınca, planladıkları sefer gerçekleşecekti. Belki bir ay daha beklemek gerekecekti. Ve adanın tüm gücü, mahkumlarla hesaplaşmak için seferber edilecekti. Herbert'ın iyileşmesi hızla ilerledi. Karaciğer tıkanıklığı ortadan kalkmıştı. Yaralar tamamen iyileşmişti. Ocak ayı boyunca Prospect Heights platosunda önemli çalışmalar yapıldı. Harap olmuş ürünlerden mümkün olduğunca çok kurtarıldı. Tahıl ve bitkiler toplanarak yeni bir hasat sağlandı. Kümes bahçesi, ahır duvarlarını yeniden inşa etmeye. J. Russ Harding beklemeyi tercih ediyordu. Mahkumlarla hesaplaşılmadan önce, onlara yeni bir yıkım fırsatı vermek anlamsızdı. Ada bu yaramazlardan temizlenirse, yeniden inşa başlayacaktı. Herbert iyileşmesinin ikinci haftasında önce günde 1 saat, sonra 2, sonra 3 saat kalkabiliyordu. Gücü görünür şekilde dönüyordu. Artık 18 yaşındaydı. Uzun boyluydu, soylu ve güçlü bir adam olacağına söz veren bir genç. Ve bu zamandan itibaren iyileşmesi, hızla ilerledi. Ayın sonlarına doğru Herbert zaten Prospect Heights platosunda ve sahilde dolaşıyordu. Pencroft ve Neb ile aldığı birkaç deniz banyosu, ona büyük fayda sağladı. J. Russ Harding şimdi 15 Şubat'ı kalkış günü olarak belirleyebileceğini düşündü. Yılın bu mevsiminde gecelerin açık olması, adanın her köşesinde planladıkları araştırmalar için elverişliydi. Keşif için hazırlıklar başladı. Ve bu, küçümsenmeyecek bir hazırlıktı. Çünkü kolonistler Granite House'a dönmemeye yemin etmişlerdi. İki amacı vardı bu seferin. Bir yanda mahkumları yok etmek ve Ayrton'u kurtarmak, eğer hala yaşıyorsa. Öte yanda, koloninin kaderlerini bu kadar etkili biçimde yöneten o gizemli kişiyi bulmak. Lincoln Adası'nın doğu kıyısını iyi biliyorlardı. Pençe Burnu'ndan Mandibula Burnu'na, Tadorn Bataklığı, Lake Grant, Jacamar Ormanı, Koral'ın arasındaki yol, Mercy ve Red Cray'in akışları. Mount Franklin'in çıkıntıları. Batı kıyısını da kabaca keşfetmişlerdi. Washington Körfezi'nin geniş kıyısı, Claw Cape'den Rebşileent'e. Ama ormanlık Serpentine Yarımadası'nı, Mercy'nin sağındaki bölgeyi, Falls Nehri'nin sol kıyısını, Mount Franklin'in eteğindeki vadi ve çıkıntıları hiç gözlemlememişlerdi. Ve oralarda muhtemelen sayısız gizli inziva yeri vardı. Kısacası, adanın büyük bir bölümü hala araştırmalarından kaçmıştı. Bu nedenle sefer, Mercy'nin sağında kalan tüm bölgeyi, uzak batıyı kapsayacak şekilde planlandı. Doğrudan Koral'a gitmek daha yararlı olabilirdi. Mahkumlar orada yeniden sığınmış olabilirdi. Ama ya Koral zaten yerle bir edilmişti? Ya da mahkumlar hala oradaysa, girilip çıkılırdı. Bu durumda ilk plan benimsendi. Kolonistler ormanı geçerek Rebşileent'e gitmeye karar verdiler. Baltalarıyla yol açacaklardı. Ve Granite House ile Yarımada arasındaki 16 ila 17 millik yolun ilk taslağını çizeceklerdi. Araba iyi durumdaydı. Onagerler dinlenmiş, uzun yolculuğa hazırdı. Erzak, kamp malzemeleri, taşınabilir soba ve mutfak gereçleri arabaya yüklendi. Silahlar ve mühimmat ise Granite House'un cephaneliğinden özenle seçildi. Ama şunu unutmamak gerekiyordu. Mahkumlar ormanda dolaşıyor olabilirdi. Ve kalın ormanın ortasında, ani bir kurşun her an gelebilirdi. Bu nedenle küçük grubun bir arada kalması, hiçbir bahaneyle ayrılmaması şarttı. Granite House'da kimsenin kalmamasına karar verildi. Top ve Cap da sefere katılacaktı. Ulaşılması zor konut zaten korumaya ihtiyaç duymuyordu. 14 Şubat, yola çıkışın arifesi, tamamen dinlenmeye adandı. Kolonistler yaratıcıya şükretti. Arabada Herbert için bir yer ayrılmıştı. Tamamen iyileşmemiş olsa da, hala biraz zayıftı.
Ertesi sabah gün doğarken J.Y. Rus Harding Granite House'u korumak için gerekli önlemleri aldı. Merdivenler bacalara çekildi ve kumların derinliklerine gömüldü. Asansörün makineleri paramparça olduğundan başka bir çare yoktu. Pencroft son olarak Granite House'da kaldı ve işi bitirdi. Sonra kendini aşağıya indirdi. Bir kez çekilince, yukarıyla hiçbir bağlantı kalmadı. Hava muhteşemdi. Sıcak bir gün geçireceğiz, dedi muhabir gülerek. Puh, Doktor Spilett, diye yanıtladı Pencroft. Ağaçların gölgesinde yürüyeceğiz. Güneşi bile göremeyiz. İleri, dedi mühendis. Araba Chimneys'in önündeki plajda bekliyordu. Muhabir Herbert'ın yanına geçti. En azından ilk saatler için. N.E.B. kendini onagerlerin başına yerleştirdi. Muhabir, J.Y. Rus Harding ve denizci önden yürüdü. Jup ise sevinçle ilerledi. Herbert arabada ona yer teklif etti. Jup teklifi hiç düşünmeden kabul etti. Kalkış saati gelmişti. Küçük grup yola koyuldu. Araba önce Mercy'nin ağzını döndü. Sol kıyıdan 1 mil yükseldikten sonra köprüyü geçti. Port Ballon'a giden yolu solda bırakarak, devasa ormanın örtüsüne daldılar. Bu bölge uzak batıyı oluşturuyordu. İlk 2 mil boyunca seyrek ağaçlar arabaya kolayca geçiş izin verdi. Zaman zaman birkaç çalı ya da dal kesmek gerekti. Ama ciddi bir engel çıkmadı. Ağaçların kalın yaprakları minnetkar bir gölge düşürüyordu yere. Deodarlar, Douglas köknarları, kasuarinalar, banksalar, sakız ağaçları, ejderha ağaçları, göz alabildiği kadar birbirinin ardına geliyordu. Adanın tüm kuş ailesi temsil ediliyordu. Çulluklar, jakamarlar, sülünler, loriler, kakadular, papağanlar ve muhabbet kuşları. Agautiler, kangurular ve kapibaralar hızla uzaklaşıyordu. Ve tüm bunlar, yerleşimcilere adaya ilk geldiklerindeki gezilerini hatırlatıyordu. Yine de, dedi J.Y. Rus Harding, bu yaratıklar, hem kuşlar hem dört ayaklılar eskisinden çok daha çekingenler. Bu ormanlar yakın zamanda mahkumlar tarafından geçildi. Ve kesinlikle, onlardan bazı izler bulacağız. Gerçekten de, birkaç yerde izleri ayırt edebiliyorlardı. Bir grup insanın geçişi belliydi. Burada kırılmış dallar, belki de yolu işaretlemek için. Orada ateş külleri, kil üzerinde ayak izleri. Ama bir yerleşim kampına işaret eden hiçbir şey yoktu. Mühendis yoldaşlarına avlanmamalarını tavsiye etmişti. Ateşli silah sesleri mahkumları uyarırdı. Üstelik avcılar arabadan uzaklaşmak zorunda kalırdı. Bu da tehlikeliydi. Günün ortasında Granite House'dan yaklaşık 6 mil uzakta, ilerleyiş çok daha zorlaştı. Yol açmak için ağaçları kesmek gerekiyordu. Harding, tehlikeli noktalara girmeden önce top ve cubu göndermeye özen gösteriyordu. Ve sadık köpek ile Orang, hiçbir uyarı vermeden geri dönüyordu. Korkacak bir şey yoktu. Ne mahkumlardan ne de vahşi hayvanlardan. Akşam kolonistler Granite House'dan yaklaşık 9 mil uzakta kamp kurdu. Daha önce varlığından habersiz oldukları küçük bir derenin kıyısında. Net biçimde işaretlenmiş. Ama toprağın şaşırtıcı verimliliğine borçlu olan bu bölge. Kolonistler yemeklerini iştahla yediler. Gece için önlemler alındı. Normalde vahşi hayvanlar olsaydı, çevreye ateşler yakarlardı. Ama mahkumlar alevlere yaklaşmaktan değil, çok daha fazla uzaklaşırdı. Bu yüzden gecenin karanlığına gizlenmek daha iyiydi. Nöbet özenle düzenlendi. İkişer ikişer izliyorlar, her 2 saatte bir değişiyorlardı. Ve Herbert nöbetten muaf tutulmuştu. Pencroft ve Gideon Spilett bir grupta, mühendis ve N.E.B. diğerinde. Gece, birkaç saatlik bir geceydi. Yaprakların kalınlığında güneş daha erken kayboluyor gibi hissettiriyordu. Sessizlik, jaguar ulumaları ve maymun gevezeliğiyle bozuluyordu. Usta Cub'un sesi özellikle sinir bozucuydu. Ama gece sorunsuz geçti. Ertesi gün, 15 Şubat, orman yolculuğu devam etti. Çok yorucu ve zordu. Günde ancak 6 kilometreden fazlasını geçemediler. Her adımda yol açmak gerekiyordu. Gerçek kolonistler gibi, en büyük ve en güzel ağaçları kesmeden geçtiler. Küçük olanları feda ettiler. Yol kıvrımlıydı, sayısız sapmalar gerektiriyordu. Gün boyunca Herbert, daha önce adada rastlamadığı birkaç yeni tür keşfetti. Yaprakları şemsiye gibi yayılan ağaç eğrelti otları. Uzun kabukları onagerlerin açgözlülükle yediği keçi boynuzu ağaçları, mükemmel bir tatlılık sunuyordu. Mükemmel kauri grupları da buldular. Silindirik gövdeleri, yeşil konilerle dolu, 200 feet yüksekliğe ulaşan bu ağaçlar. Yeni Zelanda'nın ağaç krallarıydı.
Lübnan sedirlerine yakışır bir şöhretle. Fauna açısından yeni bir tür yoktu. Ama, yaklaşamadıkları büyük kuşlar gördüler. Avustralya'ya özgü, emu olarak bilinen bir çeşit kasuar. 5 feet boyunda, kahverengi tüylü. Top 4 ayağıyla peşlerinden koştu. Ama emular onu kolayca geride bıraktı. Mahkumların bıraktığı izlere gelince, birkaç tane daha buldular. Yakın zamanda söndürülmüş bir ateşin yakınında ayak izleri. Kolonistler dikkatle inceledi. Uzunluk ve genişliklere göre, 5 adamın izi ayırt ediliyordu. 5 mahkum burada kamp kurmuştu. Ama, ve incelemenin asıl amacı buydu, 6. bir iz keşfedilemedi. Ayrton'a ait olabilecek bir iz. Ayrton onlarla değildi, dedi Herbert. Hayır, diye yanıtladı Pencroft. Ve eğer değilse, zavallı adamı çoktan öldürmüşlerdir. Ama bu yaramazların bir yuvası yok ki kaplan gibi takip edilesinler. Daha olası, diye yanıtladı muhabir, rastgele dolaşıyorlar. Adanın efendisi olacakmış gibi. Adanın efendileri, diye bağırdı denizci. Sesi boğazında düğümlendi. Sonra daha sakin bir tonla, biliyor musunuz, Kaptan Harding, dedi, silahımın namlusundaki top nedir? Hayır, Pencroft, Herbert'ın göğsünden geçen top. Ve söz veriyorum, hedefini kaçırmayacağım. Ama bu adil misilleme Ayrton'u hayata döndürmeyecekti. Ve ayak izlerinin incelenmesi, ne yazık ki onu bir daha görme umutlarının tamamen yitirilmesi gerektiğine işaret ediyordu. O akşam Granite House'tan 14 mil uzakta kamp kurdular. J.Y. Russ Harding, Repşile Point'ten 5 milden fazla olmadıklarını hesapladı. Ve gerçekten de, ertesi gün yarımadanın en ucuna ulaşıldı. Ormanın tüm uzunluğu geçilmişti. Ama, mahkumların sığındığı bir geri çekilme noktasına rastlanmamıştı. Ve o gizemli bilinmeyen, hala sırrını koruyordu.